Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlere zigzag tarzında çalışılan modellerin en kolaylarından yine farklı bir versiyonuyla geldim. Bu modelimiz için elimde bu şekilde bir sütlü kahve renklerinde bebe yünüm ve 3,5 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 14 tane ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 14'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra örneği tamamlamak için bir tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Ben de sizlerle birlikte iki desen çalışması yapacağım için toplam 31 tane ilmek atıp şişime istediğiniz bir lastikten sonra ön yüzden örneğimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tane ilmek arttırıyoruz ve önce bir sabit düz ilmek örüp hemen onun yanındaki 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Daha sonra toplam 7 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sol kesimden sonra toplam 7 tane ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğimizi alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum ve sağ kesimin arkasına da sabit gidecek düz ilmeğimi örüp ilmeğimi arttırıyorum ve buraya kadar toplam bir tane desenimizi tamamlamış oluyoruz. Buradan sonra yine ikinci desenimize çalışacağız aynı tekrarla. Bir tane düz örüyorum. Dolayıp bir tane ilmek arttırıyorum. Bir adet düz örüp yeniden 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Arada 7 tane ilmekle başlıyoruz modele. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki 2 ilmeğimizi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum ve arkasına bir tane düz ilmek örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıp ikinci örneğimi tamamlıyorum. Sonunda da yine artı bir düzümüzü örüp sıramızı kapatıyoruz. Başlarken bir düz, bitirirken de son bir düz ile bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok basit ve sistematik bir şekilde ilerliyor. Tersine geldiğimizde hiçbir işlem yapmıyoruz ve ilmeklerimizi baştan sona ters örgü olarak örüyoruz. Burada sadece ön yüzde kurulum yapacağız. Toplam 10 sıradan oluşan bir model. Tersine gelen tüm sıralarda bütün ilmekleri bu şekilde ters öreceğiz. Devamına kadar ben götürüp yine örneğin ön yüzüne 3. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada artık örneğe 2 düz ile başlıyoruz. 1 arttırmayla 2 düz. Yeniden ilmeğimizi artırıp önce bakın burası kesimlerden önce giden bir sabit düzüm var. Onu örüp 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kesiyoruz. Şimdi sol ve sağ kesim arasında toplam 5 tane düz ilmeğim kalıyor. Sol kesim yaptım ve 5 düz ördüm. Hemen 2 ilmeği yönü alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına da bir düz örüyorum. Orta bölüme geldik. 2 desen arasındayım. Önce bir ilmek arttırıp ortada oluşan 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüp tekrar artırıyorum. İkinci desene başladım. Bir düz ördüm. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve ortaya 5 adet düz ilmek ördüm. Alttan batarak 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Arkasına bir düz ördüm. İlmek arttırdım ve burada da bakın 2 düzüm oldu. Onları da örüp sıramızı kapatıyoruz. Her kesimin başında ve sonunda birer tane sabit giden düz ilmeğimiz var. Zaten modeli gösteren de o sabit giden düz ilmekler oluyor. 4. sırayı yine ters örüp 5. sıra ön yüze geliyorum.
Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada toplam 3 tane düzle modele başlıyorum. 3 düzümü ördüm. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. Sabit giden bir düzümü ördüm ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. 3 ilmek düz, 2 kesim arasında hemen 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına sabit düzümü örüyorum. Bakın bu şekilde ortaya çıkmaya başlıyor modelimiz. Önce ilmek arttırıp 1, 2, 3, 4, 5 düz örüyorum. 2 desen arasında tekrar artırıyorum. 1 düz örüyorum ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bir tane düz örüp ilmek arttırdım ve 3 tane oluşan düzümü örüp sıramı kapatıyorum. Dediğim gibi bakın sistematik olarak ilerliyor. Bir ilmek artırırken bir ilmek de azalarak oluşan bir model. Kenar ilmeğimizden sonra 7. sırada toplam 4 adet düz ilmekle örneğime başlıyorum. Tekrar ilmeğimi dolayarak artırıyorum. Sabit giden bir düzümü, sonrasında da 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ortada bir düzüm var ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Sabit giden düzümü de örüp, evet bakın şöyle görüntüsünü sizlere gösteriyorum. İlmeğimi artırdım. 2 desen arasında oluşan 7 tane düz ilmeğimiz var. Onları örüyorum ve arttırıp ikinci örneğime geliyorum. Bir düz ördüm. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Bir düz, 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum alttan batarak. Tekrar bir düz artırdım ve 1, 2, 3, 4 adet düz ile de modeli kapatıyorum. Başlarken nasıl başlıyorsak bitirirken de o şekilde bitiriyoruz. Tersindeki ilmekleri baştan sona ters örüp 9. sırama geliyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve yanına 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıp sabit giden bir düzümü ördükten sonra şuradaki sabit düz ilmeği de ayırdığımda toplam 3 tane ilmek kalıyor. Bir sol kesim ilmeği, onun yönünü çevirip örmeden sağ şişimi alıyorum. Ortadaki bir ilmek ve sağ kesim ilmeğini birlikte sağ tarafa doğru kesip örmeden aldığım sol kesim ilmeğini de üzerinden boşluğa bırakıyorum ve burada sabit giden ilmeklerle beraber 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Tekrar artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2 desen arası 9 ilmek oldu. Bir artırdım, bir düz ördüm. Sol kesim ilmeğim örmeden sağ şişimi aldım. Kalan sağ kesimle bir düz ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Bunu da üzerinden boşluğa bırakıp üçlü kesimimizi yaptık. Tekrar bir düz ördükten sonra da ilmeğimi artırıp sonda oluşan 5 tane düzümüzle birlikte ön yüzdeki 9. sırada örneğin son sırasını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 10. sıra örneğimin tersi, yine baştan sona ters olarak çalışıp döndüğümüzde örneğin 1. sırasına geri dönüş yapıyoruz. Bu desenin üzerine kuracak olursak bir düz örüp arttırıyoruz. Tekrar bir düz örüp 2 ilmeği sola kesiyoruz. Sol kesimden sonra 7 tane düz ilmek örüp bu defa 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesip bir tane sabit düzümü örüp artırıyorum ve baktığınızda yine ikinci örneğinde başı tam orta bölüme gelmiş olması gerekiyor. Artırmalarda bir kaçırma yapmazsanız, çünkü bazen unutulabiliyor insanlık hali.
modelinizin ikincisini çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Özellikle her ajur deliğine bakarak hata yapıp yapmadığınızı da görebilirsiniz arkadaşlar. Toplam 5 tane ajur deliği olacak bir modelde ve bu şekilde 2-3 desen çalıştığımızda ortaya çıkan görüntüsü böyle oluyor. Tok bir model, o yüzden bebe yünlerinde uygularken 3,5-4 numara şişe kadar kaldırılabilen bir model. Ajurlu olmasına rağmen, artı elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle çocuk örgülerinde ya da büyükler için yapılacak örgülerde değerlendirebileceğiniz bir model. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.